Ders 1. Aile bakları. Dedem, erkek kardeşim ve amcamın hepsi ailemde erkek. İlginç. Aile dinamikleri oldukça benzersiz olabilir. Evet, annem de her şeyi çok güzel dengeleyen bir kadın. Etrafınızda güçlü erkek figürlerinin olması güzel olsa gerek. Kesinlikle. Ve büyükannem ailemize büyük bir sıcaklık getiriyor. Büyükannelerin çoğu zaman bu özel dokunusu vardır, değil mi? Öyle. Hikayeleri aile tarihimizi anlamlı bir şekilde birbirine bağlıyor. Aile hikayelerini dinlemeyi seviyorum. Köklerimizi anlamamıza yardımcı olurlar. Kesinlikle. Her neslin nasıl katkıda bulunduğunu görmek harika. Ders 2. Meyve tatlıları. Bu meyveleri daha önce görmüştüm ama tatlılarda kullanmayı hiç düşünmemiştim. Farklı lezzetleri denemek kulağa eğlenceli geliyor değil mi? Kesinlikle. Klasik tariflere benzersiz bir dokunuş katabileceklerini düşünüyorum. Evet. O meyvelerle bir tart hayal edin, çok hoş olurdu. Bu harika bir fikir. Ben de meyve salatası yapmayı denemek isterim. Özellikle yaz aylarında rengarenk bir meyve salatası çok canlandırıcı olabilir. Ve sağlıklıdır, bu da onu daha da iyi kılar. Kesinlikle. Ayrıca sunumda yaratıcı olabilirsiniz. Deneyeceğim için heyecanlıyım. Yakında bir yemek pişirme günü planlayalım. Ders 3. Erisim kontrolü. Çevrimiçi ortamda hassas bilgilere kimin erişebileceğini kontrol etmek zordur. Bu yüzden verilerimiz konusunda dikkatli olmamız çok önemli, değil mi? Kesinlikle. Çok fazla paylaşım ciddi gizlilik sorunlarına yol açabilir. Tamamen katılıyorum. Güçlü şifreler kullanmak iyi bir başlangıçtır. Evet ve iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkinleştirilmesi başka bir güvenlik katmanı ekler. Bunlar harika ipuçları. Kendimizi korumak için başka ne yapabiliriz? Yazılımın düzenli olarak güncellenmesi de güvenlik açıklarının giderilmesine yardımcı olur. Bu mantıklı. Güvenlik konusunda bilgi sahibi olmak çok önemlidir. Kesinlikle. Bulduğumuz yeni ipuçları konusunda birbirimizi güncel tutalım. Ders 4. Tahakküm ruhu. Yarışmalarda genellikle kendi ülkemin tahkimini destekliyorum. Bu harika. Milli gurur, maçlar sırasında çok moral verici olabilir. Evet ama diğer ülkelerdeki yetenekli sporcuları da takdir ediyorum. Kesinlikle. Dünya çapında böyle bir beceri ve adanmışlığı görmek ilham verici. Spor gerçekten insanları bir araya getiriyor değil mi? Yapıyorlar. Milliyeti ne olursa olsun yetenekleri kutlamak harika bir şey. Sporun sınırların ötesinde dostluklar yaratmasını seviyorum. Kesinlikle. Her şey birlik ve birbirimize saygıyla ilgili. Bir ara birlikte bir maç izleyelim, eğlenceli olacak. Ders 5. Uyku programı. Bu harika bir tavsiye. Tutarlı bir uyku programı sürdürmeyi unutmayın. Hafta sonları bile değil mi? Rutinin dışına çıkmak çok kolaydır. Evet. İyi bir uyku programı vücudumuzun uyum içinde olmasını sağlar.
Buna sadık kaldığımda kendimi çok daha iyi hissettiğimi görüyorum. Aynı şekilde. Gerçekten ruh halimizi ve enerji seviyemizi etkiler. Kesinlikle. Genel sağlık için de önemlidir. Birbirimize uykumuzu takip etmeyi hatırlatalım. Bunu isterim. Biraz sorumluluk uzun bir yol kat edebilir. Kesinlikle. Birlikte uykuyu öncelik haline getirelim. Ders 6. İptal politikaları. Bir gezi rezervasyonu yaparken her zaman iptal politikalarını merak ederim. Bu akıllıca bir düşünce. Genellikle esnekler mi? Bu şirkete baklidir, ancak çok oldukça uzlaşmacıdır. Bunu bilmek güzel. İnsanlar bu politikalarda nelere dikkat etmeli? İptal ve degisiklik işlemlerinde herhangi bir ücret olup olmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu mantıklı. Ücretsiz iptal imkanı sunan bir planı tercih ederim. Kesinlikle. Seyahat düzenlemeleri yaparken gönül rahatlığı saklar. Hiçbir geziyi iptal etmek zorunda kaldınız mı ve zorluklarla karşılaştınız mı? Evet, bir kez planlarımı değiştirmek zorunda kaldım ama neyse ki politika yardımcı oldu. Ders 7. Market listesi. Sadece normal inek sütü lütfen. Anladım. Ben de taze ürünler alacağımdan emin olacağım. Kulağa mükemmel geliyor. Taze meyve ve sebzeler önemlidir. Gerçekten öyleler. Yemekleri çok daha sağlıklı ve lezzetli hale getiriyorlar. Kesinlikle. Almamı istediğin özel meyveler var mı? Biraz çilek ve muza ne dersiniz? Onlar benim favorilerim. Harika seçimler. Ayrıca mevsim sebzeleri de arayacağım. Bu harika olurdu. Taze malzemeler fark yaratır. Onlarla lezzetli bir şeyler pişirmek için sabırsızlanıyorum. Ders 8. Hizmet mükemmelliği. Tüm misafirlerimize mükemmel hizmet sunmanın önemini anlıyoruz. Kesinlikle. Bu onların deneyimlerinde büyük bir fark yaratıyor. Evet, konuklar kendilerini değerli hissettiklerinde tekrar gelme olasılıkları daha yüksektir. Bu doğru. Hoş bir atmosfer uzun bir yol kat ediyor. Önemli olan onlar için unutulmaz anlar yaratmaktır. Kesinlikle. Ne kadar küçük olursa olsun her etkileşim önemlidir. Hizmetimizi geliştirmenin yeni yolları üzerinde beyin fırtınası yapalım. Bu fikri seviyorum. Sürekli iyileştirme çok önemlidir. Birlikte herkes için daha iyi bir deneyim yaratabiliriz. Ders 9. Müşteriye erişim. Müşterilere etkili bir şekilde ulaşmak için bir web sitesi oluşturacağım. Bu akıllıca bir hareket. Bir web sitesi tekliflerimizi güzel bir şekilde sergileyebilir. Evet ve bunu daha fazla tanıtmak için sosyal medyayı kullanacağım. Harika fikir. Sosyal medya etkileşim için güçlü bir araçtır. Kesinlikle. Daha geniş bir kitleyle bağlantı kurmamıza yardımcı oluyor. Hangi platformlara odaklanmayı planlıyorsunuz? Görsellik açısından en iyisinin Instagram ve Facebook olacağını düşünüyorum. Kabul ediyorum. Görsel içerikler gerçekten dikkat çekebiliyor.
Gönderilerimiz için bazı yaratıcı fikirler üzerinde işbirliği yapalım. Ders 10, oturma odasının merkezi. Harika çıktı. Artık oturma odamda bir merkez parçası. Bu harika. İyi bir merkez parçası gerçekten bir odayı birbirine bağlayabilir. Evet, dikkat çeker ve mekana karakter katar. Bunu oluşturmak için ne kullandınız? Davetkar bir görünüm için bazı canlı renkleri ve dokuları birleştirdim. Kulağa çok hoş geliyor. Dekorun kişisel tarzı yansıtmasını seviyorum. Kesinlikle. Alanın daha çok ev gibi hissetmesini saklar. Görmeyi çok isterim. Belki evim için biraz ilham alabilirim. Elbette. Yakında küçük bir dekor vitrinimiz olsun. Ders 11, kahvaltı planları. Kulağa iyi geliyor. Kahvaltıda ne yiyelim? Biraz tost ve kahveye ne dersin? Bu klasik bir kombinasyon. Kulağa mükemmel geliyor. Güne sıcak bir fincan kahveyle başlamayı seviyorum. Ben de. Ve kızarmış ekmek çok yönlü olabilir, farklı süslemeler ekleyebiliriz. Kesinlikle. Ben kızarmış ekmek üzerinde avokadoyu severim, sağlıklı ve lezzetlidir. Bu harika bir seçim. Fistik ezmesi ve muz yiyebilirim. Çok güzel. Bu da lezzetli bir seçenek. Hadi yemek pişirelim. Evet, heyecanlıyım. Kahvaltı günün en güzel öğünüdür. Gerçekten öyle. Gelin bunu birlikte eğlenceli bir sabah ritüeli haline getirelim. Ders 12, kırtasiye alışverişi. Peki, mutlu alışverişler. Yeni kırtasiye malzemenizde iyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Harika malzemeler seçeceğim için gerçekten heyecanlıyım. Kırtasiye ürünleri özellikle tüm renk ve desenleriyle çok eğlenceli olabilir. Doğruyu biliyorum. Güzel defterler ve renkli kalemler kullanmayı seviyorum. İşinizde yaratıcılığa gerçekten ilham verebilirler. Kesinlikle. Üstelik ders çalışmayı daha keyifli hale getiriyor. Favori bir kırtasiye türü var mı? Yapışkan notların büyük bir hayranıyım. Düzenli kalmama yardımcı oluyorlar. Harika seçim. Bakalım bugün hangi benzersiz eşyaları bulabileceğinizi görelim. Ders 13, Milli Park ziyareti. Buradan çok uzakta olmayan bir milli park var. Gerçekten mi? Toplu taşımayla oraya ulaşmak kolay mı? Evet, oldukça erişilebilir. Otobüs servisi Dobru'dan oraya gidiyor. Bu çok uygun. Parkları ve doğayı keşfetmeyi seviyorum. Ben de. Şehirden bir süreliğine kaçmak için harika bir yol. Orada ne gibi aktiviteler yapabiliriz? Yürüyüş parkurları ve doğal manzaralar kesinlikle öne çıkanlardır. Kulağa mükemmel geliyor. Biraz manzara fotoğrafı çekmeyi çok isterim. Temiz havanın ve güzelliğin tadını çıkarmak için yakın zamanda günübirlik bir gezi planlayalım. Ders 14, Tarihsel Buluslar. Okuduğum bulus, hisse senedi fiyatlarını kaydetmek için kullanılan bir elektrikli makineydi. Kulağa büyüleyici geliyor. Tam olarak nasıl çalıştı? Süreci otomatikleştirerek yatırımcıların işini çok daha kolaylaştırdı.
Bu, insanların hisse senetlerine yatırım yapma şeklini değiştirmiş olmalı. Kesinlikle. Finansal teknolojide önemli bir gelişmeydi. Bunun gibi yenilikler gerçekten tüm endüstrileri şekillendirebilir. Evet ve genellikle daha fazla icatlara yol açarlar. Teknolojinin zaman içinde nasıl geliştiğini öğrenmeyi seviyorum. Bir dahaki sefere daha fazla icat keşfedelim, çok ilginç. Ders 15, Çocuk Kilisesi. Çocukların uzun törenlerde oturması genellikle kötü kabul edilir. Bu nedenle birçok kilisenin ayrı bir çocuk kilisesi veya pazar okulu vardır. Kesinlikle. Onları meskul eder ve kendi seviyelerinde öğrenmelerini saklar. Yaslarına uygun olmanın yani sıra kendilerini dahil hissetmeleri de önemlidir. Evet ve ebeveynlerin dikkatleri dağılmadan hizmete odaklanmasına olanak tanır. Çocuklar için özel bir alan yaratmanın harika bir fikir olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Genç üyeler arasında topluluk duygusunu teşvik eder. Bölgemizdeki bu programları nasıl destekleyebileceğimizi tartışalım. Bunu çok isterim. Gelecek nesli yetiştirmek çok önemli. Ders 16, Grup Büyüklüğü. Elbette. Grubunuzda kaç kişi olacak? Toplamda 20 kişi olacağız. Bu yönetilebilir mi? Evet, etkinliklerimiz için eğlenceli bir grup gibi görünüyor. Ben de öyle düşünüyorum. Çeşitliliğe sahip olacak kadar büyük ama düzenli kalacak kadar küçük. Kesinlikle. Bu sayıyla planları koordine etmek daha kolay olacaktır. Hangi etkinlikleri dahil etmemiz gerektiğini düşünüyorsunuz? Buzları kırmak için bazı takim oluşturma egzersizleri ve oyunlar öneririm. Harika fikir. Herkesin daha rahat hissetmesine yardımcı olacaktır. Herkes için keyifli anlar planlamayı unutmayın. Ders 17, Egzersiz ve Hobiler. Egzersiz yapmaya ve keyif aldığım hobilere zaman ayırıyorum. Bu iyi bir fikir. O zamanı korumak için sınırlar koymaya ne dersiniz? Kesinlikle. Bizi mutlu eden şeylere öncelik vermek çok önemli. Evet ve saklıklı bir siyasal dengesinin korunmasına yardımcı olur. Antrenmanlarımı herhangi bir önemli randevu gibi planlamaya çalışıyorum. Bu çok akıllıca. Aynı şeyi hobilerim için de yapmalıyım. Her şey sevdiğimiz şeylere zaman ayırmakla ilgili. Birbirimizi rutinlerimize bağlı kalmaya teşvik edelim. Kesinlikle. Bir arkadaş sistemine sahip olmak baklı kalmayı kolaylaştırır. Ders 18, Avustralya Tasraları. Avustralya'nın Outback olarak bilinen kuru ve uzak bölgeleri büyüleyicidir. Evet, pek çok kumlu ve kayalık manzara içeriyorlar, değil mi? Kesinlikle. Kendine has güzelliği olan eşsiz bir ortam. Bir gün at başkı keşfetmeyi çok isterim. Çok maceralı görünüyor. Gerçekten öyle. Genişlik ve izolasyon oldukça büyüleyici olabilir. Bu bölgelerde seyahat etmenin kolay olduğunu düşünüyor musunuz? Zor olabilir ama ziyaretçiler için turlar mevcut. Bu, onu güvenli bir şekilde deneyimlemenin harika bir yolu gibi görünüyor. Unutulmaz bir macera için bir gün oraya bir gezi planlayalım.
Ders 19, Edebi Gizemler. Kitapların dünyası, şeytani ayetlerin karsitleri için hala devam eden bir gizem olabilir. Bu ilginç bir konu. Bu konuda en büyüleyici bulduğunuz şey nedir? Yorum ve ifade özgürlüğüne ilişkin soruları gündeme getiriyor. Kesinlikle. Edebiyat çoğu zaman toplumsal normlara ve inançlara meydan okur. Bazıları bunu tehditkar buluyor, bazıları ise bunu sanat olarak görüyor. Farklı bakış açılarının bu kadar güçlü duygulara yol açabilmesi ilginçtir. Evet ve bu farklılıkları açıkça tartışmak çok önemli. Kabul ediyorum. Çeşitli bakış açılarını anlamak okuma deneyimlerimizi zenginleştirir. Bir dahaki sefere edebiyat tartışmalarına daha derinlemesine dalalım. Ders 20, Plaj Kaçamagi. Muhteşem kıyı şeridine sahip bir yerde bir plaj kaçamagi yapmayı düşünüyorum. Kulağa harika geliyor. Aklınızda belirli bir yer var mı? Tropik bir adayı ya da bir sahil kasabasını ziyaret etmeyi düşünüyordum. Her iki seçenek de kulağa hoş geliyor. Okyanus kenarında dinlenmeyi seviyorum. Ben de. Dalgaların sesi o kadar huzur verici ki. Üstelik plajda yapılabilecek pek çok eğlenceli aktivite var. Kesinlikle. Yüzme, snorkelli yüzme ve plaj voleybolu harika seçeneklerdir. Bu geziyi birlikte planlayalım. Harika bir deneyim olacak. Bekleyemiyorum. Bir plaj kaçamagi kulağa mükemmel bir kaçış gibi geliyor. Ders 21, Akşam yemeği planları. Fena değil. Bu akşam yemek pişirmeyi planlıyorum. Gerçekten mi? Ne yapıyorsun? Ev yapımı sosla lezzetli bir makarna yemeği yapmayı düşünüyorum. Kulağa harika geliyor. Makarnayı seviyorum. Ne tür sos hazırlıyorsunuz? Klasik marinara için taze domates, sarımsak ve fesleğen kullanacağım. Çok güzel. Kulağa çok taze ve lezzetli geliyor. Gizli bir malzemeniz var mı? Bir tutam şeker her zaman domateslerin asitliğini dengelemeye yardımcı olur. Bu ipucunu hatırlamam gerekecek. Herhangi bir şeyle eşleştiriyor musun? Evet, yanında sade bir salata ve sarımsaklı ekmekle servis edeceğim. Ders 22, Iskücü çeşitliliği. Bu doğru, daha çeşitli ve kapsayıcı bir iş gücüne yol açabilir. Kesinlikle. Çeşitlilik, masaya farklı bakış açıları ve fikirler getirir. Ekipler içinde yaratıcılığı ve problem çözmeyi gerçekten geliştirir. Evet ve daha dinamik bir çalışma ortamı yaratılmasına yardımcı olur. Şirketlerin kapsayıcılığı benimsemekten büyük fayda sağladığına inanıyorum. Kesinlikle. Katılan herkes de aidiyet duygusunu geliştirir. Ayrıca, daha geniş bir yetenek yelpazesini kendine çekiyor. Kesinlikle. Hem çalışanlar hem de işverenler için bir kazan-kazan durumu. İş yerimizde bu değerleri savunalım. Ders 23, Sunum becerileri. Ben de birkaç sunum yaptım, ustalaşmaya değer bir beceridir. Bu harika. Sunum yapmak güveninizi gerçekten artırabilir. Evet ve genel olarak iletişim becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Kabul ediyorum. Sunum yapmaya yeni başlayan biri için ne gibi ipuçlarınız var?
Pratik önemlidir. Malzemenizi iyi bilmek büyük bir fark yaratır. Bu faydalı görünüyor. Bir sonraki filmimden önce daha fazla prova yapmaya çalışacağım. Ayrıca dinleyicilerinizle etkileşime geçmek sunumunuzu daha etkili hale getirebilir. Bu iyi bir nokta. Göz teması kurmaya ve soru sormaya çalışacağım. Harika olacaksın. Her şey dinleyicilerinizle bağlantı kurmakla ilgili. Ders 24, ulaşımı düzenlemek. Kulağa hoş geliyor. Otele ulaşımı da ayarlayabilir miyiz? Kesinlikle. Bu konuda yardımcı olabilirim. Taksiyi mi yoksa servisi mi tercih edersiniz? Shuttle ile ulaşım daha ekonomik olur diye düşünüyorum. Harika seçim. Servisler genellikle gruplar için daha uygundur. Evet ve sizi çoğu zaman otelin girişine bırakıyorlar. Kesinlikle. Programı kontrol edip bizim için rezervasyon yaptıracağım. Teşekkürler. Bu da aklımdan bir yük alıyor. Sorun değil. Ayrılmadan önce her şeyin halledildiğinden emin olalım. Bir plana benziyor. Yardımını takdir ediyorum. Ders 25, yerel performanslar. Yaklaşık bireysel emeklilik sistemi ildir çalıyorum ve ara sıra yerel kafelerde sahne alıyorum. Bu harika. Müziğinizi başkalarıyla paylaşmak heyecan verici olmalı. Gerçekten öyle. Bu kafelerdeki atmosfer çok sıcak ve misafirperver. Hayal edebiliyorum. Orijinal şarkılarınızı veya coverlerinizi mi çalıyorsunuz? Çoğunlukla kapaklar ama bazı orijinal parçalarımı birleştirmeye başladım. Bu harika. Yeteneğinizi sergilemenin harika bir yolu. Teşekkür ederim. Canlı performans sergilemenin zorluğundan keyif alıyorum. Bir ara gelip seni oynarken görmek isterim. Bu harika olurdu. Bir sonraki konserim olduğunda sana haber vereceğim. Ders 26, otel rezervasyonu. Kulağa hoş geliyor. Lütfen benim için ayırtın. Tamam, odanız rezerve edildi. Konaklamanızın tadını çıkarın. Teşekkür ederim. Benim için bununla ilgilendiğin için minnettarım. Sorun değil. Yardım etmek benim için zevktir. Başka bir şeye ihtiyacınız var mı? Sadece giriş ve çıkış saatleriyle ilgili ayrıntılar yararlı olacaktır. Elbette. İhtiyacınız olan tüm bilgileri size göndereceğim. Mükemmel. Planlamayı çok daha kolay hale getiriyor. Bunu duyduğuma sevindim. İyi yolculuklar. Tekrar teşekkürler. Bunu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 27, Is rolleri. Anna başkalarının çocuklarına bakma işine girdi. Bu kulağa ödüllendirici geliyor. Şu ana kadar onu nasıl buluyor? Onu seviyor. Çocuklar onu eğlendiriyor. Bu harika. Hayatlarını şekillendirmeye yardımcı olmak tatmin edici olmalı. Kesinlikle. Bu büyük bir sorumluluk ama o her anın tadını çıkarıyor. Louisa da eve baktı, değil mi? Evet, her şeyi düzenli tutuyor ve işleri hallediyor. Her ikisinin de kendilerine uygun rolleri bulmaları harika. Kesinlikle.
sorumluluklarını dengeleyen harika bir ekip oluştururlar. Ders 28. Yeni insanlarla tanışmak. Merhaba, benim adım Jack. Adınız ne? Ben Lisa, tanıştığıma memnun oldum. Ben de seninle tanıştığıma memnun oldum, Lisa. Bugün nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sadece günün tadını çıkarıyorum. Bunu duymak harika. Daha önce burada bulundun mu? Hayır, bu benim ilk seferim. Keşfetmek için heyecanlıyım. Buraya bayılacaksınız. Görülecek ve yapılacak çok şey var. Hepsini kontrol etmek için sabırsızlanıyorum. Herhangi bir öneriniz var mı? Kesinlikle. Yerel pazarı ziyaret etmenizi öneririm, canlı ve eğlenceli. Ders 29. Kamp ateşi anıları. Geceleri kamp ateşinin etrafında oturup şarkılar söyledik. Çok eğlenceli bir deneyime benziyor. Marshmallow kızarttınız mı? Evet, marshmallow kızartıp şekerleme yapardık. Bu en iyisi. Kamp ateşi şarkıları her zaman herkesi bir araya getirir. Kesinlikle. O kadar sıcak ve samimi bir ortam yaratıyor ki. Favori bir kamp ateşi şarkınız var mı? Kumbaya'yı söylemeyi seviyorum, bu bir klasik. Bu harika bir seçim. Gerçekten kamp ruhunu yansıtıyor. Bir kamp gezisi planlayalım, o anları yeniden yaşamayı çok isterim. Ders 30. Makul fiyatlar. Bu mağazada fiyatlar uygun mu? Evet, genellikle iyi satışlar ve indirimler oluyor. Bu harika. İyi fırsatlar bulmak her zaman güzeldir. Kesinlikle. Biraz para biriktirebildiğimde alışveriş yapmayı seviyorum. Genellikle aradığınız favori eşyalarınız var mı? Her zaman kıyafetleri ve ev dekorasyonunu kontrol ederim. Bunlar harika seçimler. Gardırobunuzu yenilemek eğlencelidir. Kesinlikle. Bir dahaki sefere birlikte alışverişe gidelim. Bir plana benziyor. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ders 31. Kar tahsisi. Kar ve zararların tahsisini tartışırken adil bir denge bulmak önemlidir. Nereden geldiğini görüyorum. Yüzdeye dayalı bir yaklaşım düşünsek nasıl olur? Bu ise yarayabilir. Herkesin yaptığı katkıya göre adil bir pay almasını saklar. Kesinlikle. Ayrıca herkesi daha iyi sonuçlar elde etmek için daha çok çalışmaya motive eder. Sak. Süreçte şeffaflık da güvenin korunması açısından çok önemlidir. Kesinlikle. Açık iletişim, ekip üyeleri arasındaki yanlış anlamaları önleyebilir. Bir sonraki toplantımız için bu yaklaşımı özetleyen bir teklif taslağı hazırlayalım. İyi bir fikir. Sorunsuz bir şekilde ilerlememize yardımcı olacağına inanıyorum. Bu planın nasıl gelişeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. Ders 32. Ayrımcılık yasaları. Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle güneyde, siyahlarla beyazların karışmasını yasaklayan ayrımcılık yasaları vardı. Bu tarihin rahatsız edici bir kısmı. Bu tür yasaların var olduğuna inanmak zor. Evet, o dönemde toplumdaki derin bölünmeleri gerçekten vurguluyor.
Bu yasalar okullardan kamu tesislerine kadar hayatın pek çok yönünü etkiledi. Kesinlikle. Ne kadar ilerlediğimizi anlamak için bu tarihi hatırlamak önemlidir. Ve eşitlik ve adalet için hala yapılacak işler olduğunun farkına varmak. Kesinlikle. Bu tür tartışmalar farkındalık ve değişim için çok önemli. Bu konularda kendimizi ve başkalarını eğitmeye devam edelim. Kesinlikle. Ayrımcılığa karşı mücadelede bilgi güçtür. Ders 33, Müzakere stratejileri. Bu doğru. Genellikle başka hangi müzakere stratejilerini kullanıyorsunuz? Çoğu zaman karşı tarafla yakınlık kurarak başlarım, olumlu bir atmosfer yaratılmasına yardımcı olur. Bu harika bir yaklaşım. Güven oluşturmak daha iyi sonuçlara yol açabilir. Evet, ben de hedeflerimi ve sinirlerimi bilerek, iyice hazırlanmayı seviyorum. Bu çok akıllıca. İyi hazırlıklı olmak, müzakereler sırasında size güven verir. Kabul ediyorum. Ayrıca esnek olmak ortak bir zemin bulmanıza yardımcı olabilir. Kesinlikle. Bazen uzlaşmalar herkes için en iyi çözümlere yol açar. Becerilerimizi geliştirmek için deneyimlerimizi paylaşalım ve birbirimizden öğrenelim. Bunu çok isterim. Birlikte daha iyi müzakereciler olabiliriz. Ders 34, Akşam yemeği fikirleri. Bu akşam yemeği için canım lezzetli bir şeyler çekiyor. Herhangi bir fikrin var mı? Ev yapımı makarna yemeği denemeye ne dersiniz? Her zaman bir hit. Kulağa harika geliyor. Makarnayı seviyorum, o kadar çok yönlü ki. Kesinlikle. Sebzelerden etlere kadar istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Kremalı bir Alfredo sosuna ne dersiniz? Bu benim favorilerimden biri. Evet. Bunun ne kadar lezzetli olacağını şimdiden hayal edebiliyorum. Hadi malzemeleri toplayalım ve birlikte pişirelim. Ben varım. Yemek yapmak çok eğlenceli olabilir, özellikle de iyi bir arkadaşla. Bekleyemiyorum. Lezzetli bir akşam olacak. Ders 35, Cumartesi günleri sinema. Kardeşiniz cumartesi öğleden sonraları ne yapmaktan hoşlanır? Arkadaşlarıyla sinemaya gitmeyi çok seviyor. Bu onların hafta sonu geleneği. Kulağa eğlenceli geliyor. Genellikle ne tür filmler izliyorlar? Agelikli olarak çizgi film ve aksiyon filmleri, iyi bir macerayı severler. Karikatürler her yaş için harikadır, her zaman anileri geri getirirler. Kesinlikle. Zevk alınacak neseli bir şeye sahip olmak güzel. Döndükten sonra hiç filmlerden bahsediyor mu? Evet, en sevdiği sahneleri ve karakterleri sık sık bizimle paylaşıyor. Bu onun içinde arkadaşlarıyla bağ kurmanın harika bir yolu olmalı.